Merhabalar, Black Lively'nin video serisiyle ikinci videoda devam ediyoruz. Bu videoda güneş dönüşü haritalarını, profeksiyonu ve transitleri de ekleyerek dava sürecinin nasıl ilerlediğini biraz daha analiz edeceğiz. Birinci videodaki natal harita analizini izlemiş olmak aslında önemli. Çünkü kişinin transitlerden nasıl etkilendiğini, güneş dönüşü haritalarının kendi haritasının üstüne konduğunda nasıl tetiklendiğini anlayabilmek için tabii ki de önce natal haritayı anlamış olmamız gerekiyor. Ancak yine bu videodan da izlemeye devam edebilirsiniz. Daha detaylı öğrenmek istiyorsanız birinci videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Kendisini anlamanız açısından güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Şimdi 2024'ün başında başlayan bir dava süreci, bu Itens Vidas dramasının süreci var. Bunların hepsini klasik yöntemlerle ve daha sonra da dediğim gibi bütün yöntemleri koyarak başlayacağız. 2024'ten başlayalım. Video çok uzun olsun istemiyorum ancak adım adım her şeyi nasıl yaptığımı da nasıl okuduğumu da göstermek istiyorum. Şimdi 2024'te önce bir tarihlere bakalım. 2024'te tanıtım krizi olmuş. Lively ve Baldoni birbirini takibi bırakmışlar. Sosyal medyada çok büyük bir spekülasyon olmuş. 2024'ün sonunda dava patlamış. 2025 süreç devam ederken hala sürecin içindeyiz. Yani 2024'ten başlamamız gerekiyor. Önce bu kişinin hangi Firdarya'da olduğunu, daha sonra profeksiyonuna bakacağız. Şimdi Firdarya ve profeksiyon daha temel, klasik, eski görülen öngörü yöntemleri kişinin o dönemlerde yaş aralıklarında hangi evlerinin, hangi gezegenlerinin daha aktif etkisi altında olduğunu gösteriyor bize. Birazcık daha yaş aralıkları üzerinden olduğu için daha genel bir izlenim veriyor. Ancak kişinin o yaş aralığındaki temel üzerindeki tesiri anlamak için transitler çünkü tetiklenme noktalarıyken üzerimizdeki temel tesir, o dönem aralığında ne yapmaya çalışıyoruz, bizi harekete geçiren enerji nedir anlayabilmek için klasik yöntemleri de yine okumak iyi olabilir. Şimdi başlayalım. 2024 senesinde Firdarya'sına bakalım. Gördüğünüz gibi bakın. Burada yaş aralığını gösteriyor ve tarih aralıklarını gösteriyor. Yani bu o kadar da nokta atışı bir yöntem değil. Ancak yine de okuyalım. Şimdi 2019 senesinde Mars temel firdarına girmiş. 2024 senesinde de doğum günü itibariyle Mars'a Satürn. 2025'te de Mars'a Jüpiter. Şimdi kişi temel olarak Mars'tan içgüdüsünü aldığı bir döneme girmiş 32 yaşından beri. Biz ilk videoda konuşmuştuk. Mars'ın ne kadar güçlü olduğunu burada. Tamam, Burcu'nda çok güçlü olmayabilir ancak cazimi pozisyonda ve birinci evde olduğu için onun çok etkileyen bir Mars burada. Çok da kötü açıları olan bir Mars değil. O yüzden kişinin Mars firlarında olması 2019'dan beri gücünü ortaya koymakta. Dokuzuncu, şurada pardon. Tabii gücünü ortaya koymakta, gerçekleştirmekte çok güzel sonuçlar elde edebileceğini gösteriyor. Çünkü Mars aynı zamanda kişinin dokuzuncu evini yönetiyor, değil mi? Yani hani ününe ün katmıştır. Bu konuda çalışmaları devam etmiştir. Uluslararası alanda görünür olmakta vesaire, işlerini büyütmekte vesaire bu alanlarda e, güzel bir şekilde gitmiş olsa gerek. Şimdi Mars'a Satürn kırılımında 2024'te Satürn'e bakıyoruz. Satürn bizim eş göstergemizdi ve aynı zamanda iş gösterge, yani 6. evi, iş, günlük hayatını, iş ortamını da anlatıyordu, değil mi? E, Eş konularını, disiplini olmakla, sorumluluk almakla ilgili bir takım konular gündeme meydana geliyor olabilir 2024 senesinde Satürn alt kırılımını yaşadığı için. Şimdi bir de profeksiyonuna bakalım. Bu da her sene kişinin hangi evinin yükseldiğini ve yaşadığını gösterir. Herkes her yaşında, yani e, birinci evde birinci yaş 0-1 yaş aralığında birinci ev, 1-2 yaş aralığında ikinci ev şeklinde gittiği için herkesin yaş dolayısıyla hangi profeksiyon evini yaşadığı bellidir. Ancak bizim hangi evimizi kestiği ve o gezegen yöneticimizin, burç yöneticimizin nerede olduğu, ne yaptığı özelleşmiş durumdadır. Şimdi Blake Lively 2024 senesinde Ağustos'undan itibaren bakın, bir 2 ikinci ev yükseliyor. 2025'te de üçüncü ev yükseliyor. Bunu da konuşacağız. Yani ikinci ev yükseliyor ne demek? Blake Lively'nin 2024 senesinde doğum günden itibaren girmiş olduğu zamanı yöneten 2024 Ağustos'tan 2025 Ağustos'a kadar Başak Burcu, yani Merkür olacak zaman lordu. Bu bizim transitlerde, solar return'de daha çok dikkatimizi çekmemizi sağlayacak bir gezegen oluyor bu durumda. Peki şimdi ikinci evin yükseliyor olması ne demek? Bu kişinin 2024 yılında akslar halinde çalışır gibi düşünebiliriz. 2-8 gibi düşünelim burada. E, Hem maddi ve manevi sahip olduklarıyla ilgili gündemleri olacağını biz okuyoruz. Satürn alt kırılımında da olduğu için eşini ve işini alakadar eden, işin içine paranın girdiği, iş yerindeki paranın, belki iş yerinde sahip olduklarının, eşiyle iş yerindeyse eğer de iş yerinde ne elde ettiler, efendime söyleyeyim, eşiyle neye sahip? Gerçi eşin sahip oldukları biraz daha sekizinci evden okunur ama kendisi neye sahip? Buradan çok genel bir yorum yaparak konuya başlıyoruz. Daha sonra solar return'e bakmamız gerekiyor. Şimdi 2024 yılının güneş dönüşü haritasını açtığımızda iki haritayı üst üste koyarak bakacağız. 2024 güneş dönüşü haritası Ağustos 2024'teki doğum gününden 2025'e kadarki süreci anlatacak. Kendi haritasını nasıl kendi haritasını nasıl etkilediğini inceleyebilmemiz için iki haritayı üst üste bakacağız ama önce bir bu haritanın tek başına element dengesini ve hangi kürelerde gezegen fazlalığı olduğunu incelememiz gerekiyor. Dikkatimi çeken bir şey varsa bu haritada tek başına işte açıları vesaire görmek açısından şöyle hemen hızlıca bir bakalım. Öncelikle 0 derece yükseliyor. Bu ne kadar dikkat çekici bir şey, değil mi? Yani hani aslan temasında zaten yükseleni aslan, kendi yükseleni yine solar return'de yükselmiş.
Ve 0 derece yükselmiş. 0 derece de krizli bir derecedir ve tam karşısında 0 derece bir Plüto var. Yani kendisi ve karşıdaki insanlarla, partnerleriyle ve ortaklarıyla inanılmaz dönüştürücü tam ASC çizgisinin de karşısında e, krizli bir olay yaşayacağı bir seneye zaten başlamış. Şimdi iç gezegenleri sayalım. Bir 2 3 tanesi. Altta Kuzey Yarımküre'de bir 2 3 4 tane iç gezegenleri sayıyorum bu arada. Yani Plüton, Neptün ve Uranüs'ü saymayacağım. Bir 2 3 4 yani biraz daha böyle üst tarafta bir toplaşma var ve 10, 11 ve 12. evlerde bu çeyrekte toplaşma var. Yani bu sene onun birazcık daha göz önünde olduğu, içine kapandığı böyle evine yuvasına odaklanmaktan ziyade göz önünde olduğu, dışarıda insanlarla, toplum önünde olduğu, topluluklarla beraber olduğu bir süreç yaşayacak bu sene ve bunu kendisi yönetecek. Yani kendi istediği şekilde biraz daha başkalarının koşullarına bağlı kalmadan kendisi bir şeyler yapmak isteyecektir topluluk içinde, insan grupları içinde, e, belki kariyeri içinde vesaire. Bunu kendisinin birazcık daha yönettiği bir seneyi okuyoruz buradan. Şimdi hemen geri dönelim. Şimdi tekrardan ASC'ye baktığımızda burada 12. eve düşen 0 derecede krizli bir yükselen görüyoruz. Burada korkular, gerginlikler, belki psikolojik gerilimler, kalabalıklardan uzak olmak temaları birazcık öne çıkıyor. Çünkü kendi 12. evine düşüyor yükselen derecesi. Merkür Aslan'da ve retro. Bu kendi haritasında retro olmadığı için burada retroya düşmesi dikkatimizi çekmeli. Büyük büyük konuşmak, medya ve medyatik konuların biraz böyle mücadeleci bir şekilde büyümesini görüyoruz. Bunlar tepe noktasındaki Kiron'a da bir açı yapıyorlar. Bir sekstil açı var. Burada fark ettiyseniz arada bir iki burç var. Sekstil açı var. Bu toplumu bu yani sekstil açı olduğu için bu toplum önünde aldığı yaraları iyileştirmeye çalışan böyle bir mücadeleci hal görüyorum burada. Yani aynı zamanda Jüpiter burada düşük konumda olduğu için kendisi gibi çalışmayacaktır. Çok fazla etik ahlak ya da ne bileyim kendi değerlerinin çok böyle pozitif bir yerden çalıştığını burada biraz sorgulayabilirim. Çünkü yanındaki Mars onu biraz burada sanki dövüyor gibi. Jüpiter düşük konumda olduğu için. Biraz daha sorgulanabilir bir etik ahlak çerçevesinde ya da desteklenmeyelim diye, desteklenmeyen diyelim bir dava mücadelesi var. Bu davayla mahkemelerde açılan dava değil ama kendini anlatma değil mi? Merkür'den bahsettik burada. Kendini anlatma, insanlara kendini gösterebilmek, kendi davasını anlatabilmek, konuşmak bır 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 İkizler Burcu'nda. Bununla ilgili çünkü bir yara almış, kendi yaraları tetikleyen, ondan sonra buradaki transit güneş dönüşü haritasındaki Kiron'la da açı yapan, aldığı yaralarla ilgili bir kendini anlatma ve konuşma mücadelesi var yani burada. Böyle bir davadan bahsediyoruz şu anda. 2024 bazında en azından onun için konu sanki birazcık daha bu gibi. Biraz daha kişisel bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de topluluk önünde yani üst yarımkürede olduğu için. Bunun için savaşıyor yani. Bu iki Venüs'le kare açıda bakın. Kişisel mücadelesi için topluluk e, kişisel mücadelesi için topluluk içinde göz önünde bir hedef koymuş ve bunun için savaşan bir konu bu aslında. Bu ikili de Venüs'te kare açıda. Bakın ben hiç kalem almamışım şu ana kadar ya. Kendi ellerimle mi gösteriyordum acaba? Bakın şuradaki ikili şuradaki Kiron'a sekstil yapıyor. Ve buradaki ikili şuradaki Venüs'e şöyle yapalım. Silinmeyen alayım. Hı. Şuradaki Venüs'e kare açı yapıyor. Ve Satürn balıktan da bunların da bir karşıtlığı var. Bunlar da birbirine karşıtlık yapıyorlar. Bakın burada bir tek kare oluştu. Satürn balıktan kare alması da sıkıntı. Tek karenin ucunda bunların fokal olması da şimdi ne anlama geliyor? E, Harita içinde iki tane tek kare var ve bunların dispozitörleri birbirine bağlanıyor. Şimdi buradaki Venüs ve Jüpiter, Satürn-Mars etkileşimi paranın su gibi gitmiş olabileceğini düşündürüyor bana. Çünkü 2-8 hattı burada aktif. 8. evdeki Satürn balık kurduğu iş düzeninin, eşinin, partnerlerinin motivasyonsuz krizli ve belki de onunla zıtlaşan bir kriz halinde de görüyoruz yani. Yine konforunu ve huzurunu sevdiklerine hizmet ederek, onlarla konuşarak Venüs Başak'ta toplum önünde besleyen bir rol edinerek bulacak gibi. Çünkü bu ikisinin arasındaki zıtlaşma buradan çıkıyor. Bunların ikisinin orta noktasında bunlar var. Bakın bu ikisinin arasındaki gerilimi e, toplum önünde konuşarak ve insanlara kendi fikirlerini anlatarak, bununla ilgili mücadele vererek, yaralarını iyileştirmeye çalışarak çıkaracak bunun gerilimini buradan. Kendini anlatma ihtiyacı var. Bu kadının belki de birçok fikirde yanlış bir şey söyleyeceğim. Hani izlediği yolun doğru olduğunu düşünmüyorum ama e, aldığı yaradan dolayı hem başkalarını yaralayacak şekilde hareket ediyor aslında. Evet yaptığı doğru değil ama burada çok şeytani bir şekilde yola çıktığını düşünmüyorum ben. Bir şekilde kendi bir yara aldığına inanıyor ve bunu anlatmak adına yola çıktığını düşünüyorum. Buradaki Satürn belki de eşini temsil ediyor ya. Sanki belki de çünkü buradaki Venüs biraz küskün. Yani aldığı Venüs sevgiyi sevebilme kapasitesini anlatıyor. İkinci evine düşmüş. Zaten ikinci ev yükseliyor. İkinci evin teması önemli yani sahip oldukları ve duygusal olarak sahip oldukları özgüvenini de anlatıyor. Yani Venüs aynı zamanda ikinci ev de özgüvenini de anlatır. Çünkü bizim özgüvenimiz kendimize sahip olduğumuz sevgi bizim sahip olduğumuz bir şeydir. Yine illa para, pul anlamında bir şeye sahip olmamız gerekmiyor. Burada bir
otoriteyle bir zıtlaşması var bunun. Yani bu belki eşi değil ama iş yerinde onun patronu işte hani Justin Baldoni olarak görebiliriz. Aynı zamanda eşi de olabilir. İkisiyle birden sanki onun bütün özgüvenini yaralamışlar burada. Ve bu kadın bunların arasında sıkışıp kalıp böyle bir yola çıkış yolu olarak bunu bulmuş bence. İki taraftan da zorlanmış. Bu belki eşidir, belki Justin Baldoni'dir, belki de ikisi birdendir. Satürn karşıtlığı küskün bir Venüs gibi de düşündürtüyor. Çünkü yani konforuna gelen, sevgisine gelen bir kısıtlama var yani. Sıkıntılı bir hat üstünden de geliyor. 8. evden geliyor. Duygusal olarak onu gözler önünde olduğu bir yıl ve kendini şu an kötü hissetmiyordur. Yani ya tabii ki de yara almış vesaire ama tam olarak ne hissettiği, ne yaptığı bakın MC noktasıyla kavuşuyor. Yani bütün duyguları, bütün çıplaklığıyla gözler önünde. Herkes bunu izleyecek demek bu sene. Ne yapıyorsan, ne ediyorsan gizli bilinçaltında kalan duygular, düşünceler hop herkesin gözü önünde olacak demek. Burada toplum önüne çıkardığı konularla kendi koç savaşı vardı hatırlıyorsanız. Onu iyileştirmeye çalıştığını düşünüyorum. Çünkü natal haritada bencil olma, egolar, istediğini yapma temalarıyla böyle çekiştirilen bir hal vardı. 10. evde Argo ile çalışan bir Uranüs var burada. Bakın. Şimdi şurayı bir temizleyeyim. Bunları şöyle mi temizleyeceğiz? Evet. Heh. Şimdi burada 10. evde Argo ile 27 derece boğada çalışan bir Uranüs var. Bu Plüto kareli ve Merkür kareli. Bakın buradaki Plüto'ya tamam biraz burç dışılar ama yine de ben alıyorum. Bunlar da biraz uzaktan da olsa 8 derece orkla birbirlerine karşılar ve bunlar da yine bir tek kare yapıyor bakın. Uranüs burada iyi çalışmıyor. Çünkü zaten Boğa burcunu hiç sevmiyor ve 27 yani Argo ile kavuşuyor. Ve bunların karşısında tek karelerin karşısındaki enerjiler boş kalıyor biliyorsunuz. Burada bir topluluk şey varken bunun tam karşısında Akrep hattında yani evinin içini anlatan kısımda bir enerji boşluğu var. Ee, Şimdi bu enerji burada kişinin sağlamlaşma ve aile gibi konulardaki enerjisinin 1-6-10. evde oluşan bu tek araya krizli bir iş, reputasyon ve kimlik üzerine kaydığını görüyoruz. Bu Merkür ve Plüto arasındaki gerilim Uranüs'ten çıkacak buradaki tek arada da ve reputasyonuna vuracak. Çünkü 10. evden bahsediyoruz. Krizli olması da yine Argo ile olmasından kaynaklanıyor. Yani birazcık hani biliyorsunuzdur mitolojide de Medusa'nın kafası hani böyle kafayı kesmek, biraz kurban olmak e, gibi böyle hani nasıl diyeyim? Kafanın uçurulması ama mecazi anlamda bunu. Yani toplum önünde nasıl gitti birazcık kellesi, nasıl eleştirildi ve nasıl düştü reputasyonu. İşte bakın burada Blake Lively'nin çok çok yani kafa gitmiş. Şimdi ben böyle bir açı içerisinde olsam burada Plüto ve Uranüs sağ solu belli olmayan böyle bir tek harenin tetiklendiği bir sene geçiriyor olsaydım burada ne konuştuğuma, Merkür'ümü nasıl kendimi ifade ettiğime çok dikkat ederdim. Burada bir gerilim olmasın, buradan bir şeyler çıkmasın diye. Yani bu kadına kimse astrolojik tavsiye vermiyor mu? Her şey hukuksal tavsiyeler mi? Hiç yani hukuksal mücadele edelim. Onu da söyleyelim, bunu da söyleyelim. Ne oldu? Gitti kafa. Ya Merkür'ün retro olması zaten hoş değil. Neredeyse de Mars'ın üstünde biliyorsunuz. Yani hırslarla gelen, geçmişten gelen, büyük büyük konuşarak gelen bu Merkür buradaki Plüto'yu tetikliyor. Burada bir güç ve takıntıyla geliyor bu konuşma hali. Yani plütonik bir konuşma hali ve geçmişten gelen konulardan bahsediyoruz. 11. evde bu çevresi ve arkadaşlar arasında kendini kanıtlamaya çalıştığı konuyu gösteriyor. Çünkü bakın buradaki tek karenin de hani buradaki tek kareden bahsettik ve fokal gezegenler burada da buradan çıkıyor demiştik ya Mars'la Jüpiter'den çıkıyor demiştik. Onların dispozitörü de Merkür. Merkür zaten bizim profeksiyon yöneticimiz, zaman lordumuz bu sene. Yani bu kişi bu sene ne konuştuğuyla ve kendisini nasıl ifade ettiğiyle ilgili iki tane tek kare tetikliyor, o yönetiyor. Çok sıkıntılı. Belki de gerçekten birazcık kendini tutup buradaki Plüton'un kışkırtmaları, efendime söyleyeyim işte otoritelerin baskısıdır vesaireyi dinlemeden gerçekten izole olup birazcık daha geçmişe yönelik ne getirdim, ne olacak, kendimi nasıl ifade edeyim konularını belki de izole olup düşünüp yönetmesi gerekiyordu. Büyük büyük çıkmaktan ziyade bunu bu şekilde yönetmesi gerekiyordu. Şimdi tutulmalarla hangi evler aktif olmuş ona bakalım. Ben çok fazla konuştum. Hala 2024 senesindeyiz. Şöyle yapalım. 2024 senesinde bakın Solar Total'de Nisan ayında olmuş ama güneş tutulmaları biliyorsunuz çok uzun süre etki edebildiği için bunu bir onu etkileyen 2024 senesindeki tutulma olarak alacağım. 2023 senesinde olan tutulma 19 derece Koç güneş. Bakın burada 9. evinin aktive olduğu bir güneş tutuyoruz. Görüyoruz. Jüpiter üstünde neredeyse geniş bir orb ama e, yeni ay olduğu için tutulma olduğu için biraz daha geniş alabiliriz orbunu. Buradaki Üne, Şan'a büyümeye retro gelen bir Merkür de var. Zaten Şiron ve Kad ile olmuş bu tutulma. Yine kalemimi alayım. Ee, Bakın Merkür yine buradaki bu konuyu tetikliyor. Bunlar da aynı şekilde buradaki Şiron'u tetikliyor vesaire. Bunlar zaten bakın Şiron'la aynı derecedeler ve Kuzey Ay düğümüyle beraber olmuş bu tutulma. Yani insanların
yani nasıl diyeyim, kendilerini düşünmeleri gereken, kendilerini ön plana koydukları ya da bunlarla ilgili kararlar almaları gereken, kendilerini ön plana koymaları gereken, bazı yaralarını bu şekilde iyileştirebilecekleri temanın olduğu bir yeni ay. Onun da buradaki Jüpiter'ini ve Stellium'unu tetikliyor. Tutulmada tam sola güneş dönüşünün güneş dönüşü haritasının MC'sin üstünde oluyor. Ya bu sene güneş dönüşü haritasının tepesini, kaderini çok etkileyecek olan bir tutulma bu. Dispositörü Mars önce arkadaş çevresi içine gelişecek topluluk ve kendi adına adadığı bu durum için yaptığı konuşmalar, toplantılar vesaireyle başlayacak. Sonra lokalden Merkür'e gidiyorum. Kendini anlatma çabası ve artık buradaki tek araya bağlanıyor. İşte bahsettiğimiz statüsü vesaire. Şimdi davayı açma tarihi 21 Aralık. Bu tarihte retro yapan, şimdi hemen, şimdi transitleri açıyorum. 2021 şimdi davayı açma tarihi 21 Aralık 2024. Bu tarihte retro yapan Mars gitti önce ASC'sine, ondan sonra Solar Return haritasının ASC'sine doğru geri geldi ve burayı tekrardan aktive etti. Geri oturunca da mücadelesi başladı. Şimdi Güneş tam olarak ay düğümlerinin ortasında. Şurada şöyle yapalım. Bunların ortasında. Dolayısıyla Güneş'in aydınlattığı yer önemli olacak. Ay da Mars, Jüpiter, Venüs, Satürn tek karesini tetiklemiş. Ayımızda. Bakın ay tam olarak Satürn'le karşıt açıda. Burada da bir tek kare vardı hatırlıyorsanız. Ay da buraya gelince bu mücadelenin artık iyice tetiklenmesini başlatmış. Buradaki tek kare tetiklenmiş. 16 Ocak'ta da ilk davanın açılması var. Şimdi burada bir fark var, ondan bahsedeceğim. Gelelim şöyle. Hop. Burayı nasıl sileceğim? Oh, burayı nasıl sileceğiz şimdi? Hı, şöyle mi? Evet. 16 Ocak 2025 davanın açılması. Güneş, Plüto, Uranüs, Merkür tek karesi tetikleniyor bu sefer de. Bakın. Uranüs ve Merkür. Zaten Ay da yine gitmiş yine bu sefer burada da bulunuyor. Bu Güneş de gelmiş bu sefer yine buradaki tek kareyi tetiklemiş birazcık zaman açılınca. Şimdi bu ne demek? İşlerin biraz daha görünür olması. Çünkü 10. evdeki tek haremiz tetiklendi. Bir ay önce 11. evden bahsediyorduk. Bu fikirler, görüşmeler, toplantılar, bir hedef uğruna aldığı konuşmalar, bıdı bıdılar, işte sosyal medyadaki yürütmeler, efendime söyleyeyim, fikir yürütmeleri, dedikodular, görüşmeler vesaire vesaire. Bu daha sonra 10. evde artık görünür olduğu bir yere geliyor. Aniden de bir dava patlıyor, değil mi? Şimdi burada davanın asıl görünür olması için ben 9. evin 10. evine baktım. Çünkü 9. ev davanın başlaması, evet, 11. evde fikirler, topluluklar olarak başlamış olabilir ama esas mahkemedeki davanın insanların içine, çünkü bu süreçte avukatlarıyla da görüşüyordur tabii ki de arka planda. Bunun insanların gözünün önüne çıkması için 9. evin 10. evine bakacağız ev türeterek. Burada 6. evin girişinden bahsediyoruz. Burada da güneşi görünce şaşırmıyoruz yani. Bu güneşin buraya da gelmesiyle beraber tetiklenmiş. Buradaki olaylara ışık tutan güneşin 9. evin 10. evine gelmesi, Plüto ile beraber hop dedik bir şeyleri başlatması. Bu bizi şaşırtmadı. Dava sürecinin başlamış olabilir ama medyaya duyulması, dediğim gibi, toplumun önüne çıkması başka bir süreç. Bunlar niye? Heh, şöyle. Peki 2025-2026 Ağustos arasında neler oluyor, ona bakalım. Bunun için de ikinci solar return açacağız. Şurada ben sanki açmıştım. Aynen şöyle bakalım. Henüz içinde olduğumuz son gelişmelerin olduğu senedeyiz. 2025'in Ağustos'undan 2026'nın Ağustos'una kadar olacak olan seneyi anlatan güneş dönüşü haritası bu. 2025 Jüpiter alt kırılımıyla oluyordu hatırlıyorsanız. Mars Jüpiter. Ve üçüncü ev yükseliyordu. Burada üçüncü ev yükselecek. Şimdi Jüpiter alt kırılımıyla iletişim, medyadaki duruşu, ve üçüncü evinin profeksiyonunu yaşıyordu hatırlıyorsanız. Şimdi iletişimi, medyadaki duruşu, belki kardeşleri, sosyal medya, en yakın arkadaşlarıyla olan iletişim, her gün içinde bulunduğu ve görüştüğü kişilerle olan iletişim ve sosyal medya konularıyla ilgili gündemin önemli olduğu bir sene olur diye yorumluyorum. Ama tekrardan söylüyorum, genelde evler hep akslarıyla beraber çalışırlar. Bundan önceki senede 2-8 o krizin patlak vermesiyken 3-9 bunun artık dava ve iletişim süreci olarak çevrilmesi diye ben bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Profeksiyonlarda bir ev yükselse bile genelde evler hep akslarıyla incelenmeli. Burada üçüncü evimiz yükseldiği için ama Venüs rol oynayacak. Üçüncü evin yöneticisi olarak. Jüpiter kırılımında dedik. Beşinci ev sahnesinde çocuklarında kendi hayat ve kendini hayatta özgürce ifade ettiği alanlarla ilgili de bir mücadele yaşayacağını, konunun bu olacağını görebiliriz. Cinsellik, aşk hayatını da anlatır tabii ki de beşinci ev. Üçüncü ev profesyonuyla da birleşince kişinin iletişim ve kendini nasıl ifade edebildiği ilgili, medyada hobileriyle ilgili vesaire bir gündem görüyoruz. Şimdi
Üçüncü ev yükselirken solar haritada da üçüncü ev yükseliyor. Burada iyice bir buraya vurgu var. God'un Ay ile beraber olması ve kendi ayının üstünde olması. Burada sanki muazzam bir duygusal kayıp teması var gibi. Yine ikinci evde bakın. Yani sahip oldukları hem duygusal hem de maddi olarak. Çünkü Ay aynı zamanda iniş gidişini anlattığı için ikinci evin içinde bir kayıp temasıyla bunu maddiyat olarak da yorumlayabiliriz artık. Duygusal olarak da yorumlayabiliriz. Bu kişi bu sene inanılmaz bir kayıplar temasını yaşıyor olsa gerek. Yani ikinci evdeki sahip olduklarıyla ilgili bir kayıp teması yaşıyor olmalı. İkinci evde olması. Yine kişinin bir bilinmezlik ve izole olma temasında olduğunu bize anlatıyor olabilir. Birazcık daha ama iletişimi ve yakın çevresiyle olan alanları anlattığı için burada bunlar kapılar arkasında oluyor gibi. Yani burada yakın arkadaşları, kardeşleri, çevresiyle ilgili kapılar ardında dönen bir durum var 28 derecede ve biraz da krizli. Yengeç burcunda. Evin içinde olanlar belki evin içinde yaşananları gizleme ya da eve gizlenme gibi bir hal anlatıyor olabilir. Şimdi hala bu sene içinde olduğumuz için olayları burada transitlerle de bakacağız. Solar Return'u harita ilk açtığımızda da dikkat çeken ikinci bir göstergemiz ASC'ye yapışmış bir Mars da olması aynı zamanda. Ve düşüşte olan bir Mars Terazi burcunda olan Jüpiter'le Mars şu an kare açı yapıyorlar bakın yine. ASC ve MC'den olduğu için bu etkileşimlerin de çünkü ikisi de tam köşe yerlerden birbirleriyle savaşıyorlar. Hukuksal mücadelenin büyümesi iyice gündemde olmalı ama bizim için konunun adaletten çok biraz daha mücadele olması çünkü Jüpiter'in bu Venüs'ün de yengeçte ve 12. evde olması burada hem de zaman lorduyken sanki huzuru ve konforu ailesinde bulmaya da çalışıyor gibi hissettirdi bana. Onun 10. evin yöneticisi ve profeksiyon yöneticisi olan da Venüs aynı zamanda. Dispozitörü Ay, Güney Ay düğümüyle beraber kendi ayının üstünde kavuşmuş. Şimdi ikinci evdeler. Bu kişi çevresinden, konuşmalarından ve sosyal medyadan inanılmaz bir özdeğer ve para kaybı yaşıyor olmalı. Tekrardan dispozitörden geldik ve bunu okuduk. Zaten Jüpiter ve Mars yine kare açıdalar. Bu da aynı zamanda para kaybını bir kere daha vurguluyor. İlginç bir şey geldi ama bana. Şöyle, buradaki Jüpiter'in çok güzel bir noktada olması ve 12. evine düşmesi sanki onun böyle gizliden gizliye destekleyen bir durum var gibi düşündürtüyor bana. 12. evde olan Jüpiter bizim bilmediğimiz bir şekilde bizi koruyan koşulları ve kişileri anlatabilir. Kara açısı güzel değil ama burada bizim bilmediğimiz ve görmediğimiz bir desteği var gibi geliyor bana. 2025 ve 2026 göz önündeki mücadelesinden daha çok kendi kaynakları üzerinde yaşadığı kayıplar ve izole olmayı anlatan bir sene bu sene aslında. Şu an Plüto ve Uranüs açıları biraz daha yumuşamış bu sene bakın. Artık kare değil, üçgen yapıyor bunlar birbirlerine. Kendi Plütosuna yaklaşan bir Plüto var ama yani çok çok geniş bence Plüto için bu orb ama şöyle bir karesi var. Biraz daha iş düzenini ve toplum statüsünü düzeltmeye, yapılandırmaya yönelik böyle adımlar atması için beklenebilir. Önceki sene gibi kavgacı ve mücadeleci olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Yine ASC'de bir Aslan Merkür var. Retrosu gitmiş. Kendi ASC'sine yapışan burada güneş dönüşünde değil. Retro değil artık. Dolayısıyla hala kendini ifade etmek istiyor ama bu daha az sorun yaratacaktır. Buradaki ılımlı açı biraz daha izole olan bir e, durumda gözüküyor olması, duygusal olarak çok fazla kayıplar yaşıyor olması, yine bir mücadelesi var. Ancak eskisi gibi agresif ve kendisini böyle konunun önüne koymaya çalışan, zıtlaşan bir şekilde değil, biraz daha böyle ılımlanabileceği bir şekilde diye düşünüyorum şu anda. Ama Plüton'un dispozitörüne baktığımızda Kova, Satürn'e gittik Neptün'le beraber ve kendi kuzey ay düğümünün üstünde bakın. Plüto da işin içinde yani. Bu ılımlı açıda olsam sanki burada böyle yapılandırmaya çalıştığı şeyler onu birazcık daha evet yapması gereken ve onu bir tık daha iyiye götürecek adımlar olsa gerek. Çünkü Kuzey Ay düğümü tarafından ziyade gerçi yine karşılık hani ay düğümleri yine tetiklendiği zaman karşılıklı tetikleniyor ve kadersel olarak bir şeyleri anlatıyor ama bunların bu tarafta oluyor olması sanki yani yine kadersel süreçlerin içerisinde gibi düşünüyorum. Kuzey ay düğümleri işin içinde olduğu zaman yaptıklarıyla yüzleşecektir ya da yaşaması gerekenleri yaşayacaktır. Artık burada biraz daha kendi hareket 12. ev teması da var biliyorsunuz 8. ev teması da burada aktif. E, Buradaki dispozitörün işte e, yine 8. evde ay düğümleriyle etkileşimde olması biraz böyle ya 8-12 yani hani artık çok onun elinde olmayan kadersel olarak gelişecek bir takım durumlardan bahsediyoruz bence. Burada işlerin çok onun için iyiye gitmediği yönünde gibi düşünüyorum. Çünkü eşiyle arası mesela ileride nasıl olacak bunu merak ediyorum. Bu ikili kadın üstünde yaşaması gereken bir krizin içinde. Satürn kendi haritasında eşi ve işini anlattığı için yaşaması gereken bir krizin içinde ama e, buradaki artık krizlerin ılımlı tarafa dönmesi ve onu geçtiğimiz sene kare olan açının ılımlı açıya dönmesi ve onun kuzey ay düğümüne doğru tetiklediği bir taraftayız. E, Neptün ve Satürn zaten biliyorsunuz çok fazla konuşuldu ama yani o sandığı hayal ettiği, efendime söyleyeyim, planlarını yaptığı, düzenlediği eşi, işi, e, hayalleri.
birbirine girmiş durumda ve onun bir şeylerle yüzleşmesi ve onu bir yerlere götürecek adımlar attırıyorlar burada. Bakalım süreç nasıl olacak? Çok fazla konuştuğum için daha da uzatmak istemiyorum. Şu ana kadar böyle bir yorumlama yaptım. Belki süreç ilerlerse bu son zamanlarda direkt artık transitlerle yorumlamaya devam ederiz. Ne düşünüyorsunuz? E, evet, ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Artık çok konuştuğum için burada bırakacağım. Çok uzun olduğu zaman sıkıcı olabiliyor. Hele teknik bilgilerle konuştuğum için belki sadece hani meraktan gelen insanlar için sıkıcı olabiliyor. Olabilir diye düşünüp daha fazla devam ettirmeyeceğim. Ancak süreçlerin senenin onu nasıl etkilediği anlamında da bence çok ya şaşırtmıyor astroloji yani. O yüzden incelemesi çok keyifli. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum bırak.